Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Öyle bir börek yaptım ki oklava, merdane kullanmadan zar gibi açılan bir yufkası var. İçerisine de bol malzeme ve ufak dokunuşlarla değişik lezzetler kattım. Çıtır çıtır, gerçekten bir tanesinin yetmeyeceği, bütün tepsiyi yiyebileceğiniz kadar lezzetli bir börek oldu. 7'den 70'e herkes bu tarifi yapabilir. Bir kere bu konuda çok iddialıyım. Çünkü çok kolay bir şekilde yufkası açılıyor. Ve bu videoda her adımını teker teker bulabileceksiniz. Bayramda hazırlayabilirsiniz, sevdiklerinizi mutlu etmek için hazırlayabilirsiniz. Hatta hazırlarken açın benim videomu, beraber yavaş yavaş yapalım. Ne dersiniz? Hadi o zaman tarife geçiyoruz. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlayalım çünkü bir saat dinlenecek. Zaten çok kolay bir hamurumuz var. Un, su ve tuzdan oluşuyor. Hadi hemen hazırlayalım. Elenmiş unum var. Geniş bir kaseye aktardım. Şöyle ortasına çukur açtım. Su ekliyorum. Malzemelerin ölçülerini vermiyorum şu anda ama açıklamalar kısmında detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Tuzu da ilave ediyorum. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Önce kasede şöyle bir toparlıyorum. Ondan sonra tezgaha alıp daha da güzel bir şekilde böyle geniş alanda yoğurmaya başlayacağım. Şöyle avucumun iç kısmıyla güzelce yoğuruyorum. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Hiç un eklemesi yapmadım, su da eklemedim. Gayet tam kıvamında oldu. Şimdi bunu 3 bezeye ayırıyorum. Tekrardan toparlıyorum. Bezelerimiz hazır. Şimdi bunları çok az merdane ile açacağız. Öyle kocaman böyle yufka gibi açmak yok. Tabak büyüklüğünde açacağız. Ondan sonra da aralarına tereyağı süreceğiz. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu bir tabağa alıyorum. Eritilmiş tereyağım var. Önce biraz tabanına şöyle sürüyorum ki hamurumuz yapışmasın. Üzerine tereyağından 1-2 kaşık kadar koyuyorum. Her yerine gelmesini sağlıyorum. Bu nokta çok önemli. Hamurun hiçbir şekilde kurumaması gerekiyor. O yüzden tereyağını her yerine koyun. Şimdi kalan 2 hamuru da aynı şekilde açıyorum. Yine aralarını tereyağlayarak bu şekilde hazırlıyorum. Buradaki kalan yağı hiç ziyan olarak görmeyin. Pişirmeden önce zaten böreklerin üzerini şöyle bir fırçalayacağız. Bu yağı kullanacağız yine. Bu arada sadece tereyağı kullanmak istemezseniz yine her zamanki gibi sıvı yağıyla da yapabilirsiniz. Veya tereyağıyla sıvı yağ oranını 2'ye bölüp o şekilde karıştırarak da kullanabilirsiniz. Şimdi tekrardan şöyle üzerini şöyle bir gezdiriyorum. Her yerinin yağlandığından emin oluyorum. Bu hem kurumamasını sağlıyor hem de çok kolay bir şekilde açmamıza yarıyor. Üzerini kapatacağız ve 1 saat kendilerini dinlenmeye bırakacağız. Ispanaklı bir harç hazırlayacağız ama içerisinde soğan değil ben pırasa kullanacağım. Çünkü pırasayı böreğe inanılmaz yakıştırıyorum. Ispanaklı uyumu da harika. Bir de ufak böyle birazcık havuç rendesi koyacağım. O da benim aslında bir dokunuşum. Çünkü havuç böyle hafif bir tatlı ya, böyle arada böyle geldiği zaman börekte muhteşem bir lezzet oluyor. Şimdi hazırlayalım hemen. Pırasaları incecik doğruyoruz. Tabii her zaman pırasa mevsimi değil. O yüzden yani pırasa yerine de soğan kullanabilirsiniz. Bu benim özel bir iç harcım diyebiliriz. Bunun içerisinde pırasa koyarsınız, soğanla değiştirebilirsiniz. İşte havuç, lor peyniri, öyle de göstereceğim size. Böyle karışım yaptığınız zaman da çok güzel oluyor. Pazıyla, Ege otlarıyla muhteşem oluyor. Bol yeşillikli börek her zaman iyidir. Yanına bir de ayran yaparız. Sevdiklerinizi çok mutlu edersiniz bu börekle. Bir tane havuç koyacağım. Havucu da rendeleyeceğim kalın kısmıyla. Tamam. Doğramalarımız, sebze hazırlıklarımız bitti. Şimdi kavurmaya geçelim. İç harcımız için zeytinyağı kullanacağım. Bir miktar tenceremize koyuyorum. Pırasayı koyuyorum ilk olarak. Şöyle biraz yumuşayana kadar kavuruyorum. Pırasalar hazır, yeşilliğini kaybetmedi. Böyle hafif yumuşadılar. Şimdi üzerine havucu ilave ediyorum. Bunu da 1-2 dakika kavurmak yeterli.
ıspanağımızı koyuyoruz. Dondurulmuş ıspanak kullandım. Çünkü zaten börek yapmak oldukça meşakkatli görünüyor. Bir de ıspanağı böyle defalarca yıkayıp kurutmanızı istemedim. Dondurulmuş ıspanakla da yapabilirsiniz. Tazeyle de yapabilirsiniz tabii. Yemek yapmışsınızdır, biraz kalmıştır. Onunla da güzel bir börek hazırlayabilirsiniz. Zaten bu suyunu salacak, o yüzden hiç su koymuyorum. Biraz tuz ve karabiberle tatlandıracağız. Üzerine ekliyorum tuzumuzu. Biraz da karabiber. Şöyle bir karıştırıyorum son kez. Üzerini hiç kapatmıyorum. Ispanak suyunu salacak, çekecek. Sonra karıştırarak kavuracağız ve ocaktan alıyoruz. Geliyor, geliyor. Çarşaf geliyor. Çünkü hamurumuz dinlendi ve artık hamuru açacağız. Bu örtü gözünüzü korkutmasın. Tezgahta da gayet güzel açabilirsiniz ama bununla çok daha kolay oluyor. Evde böyle hatta annelerimizin, anneannelerimizin naylon böyle örtüleri vardır, mantı yaparlar. Onunla çok daha kolay oluyor. Ben şimdi kolaylık olsun diye güzel, dertsiz bir masa örtüsü koydum ve üzerine hamurumu getiriyorum. Örtümüzün ortasına koyuyorum. Merdane ile işimiz az önce bitmişti ve artık hiçbir şekilde kullanmayacağız ve arkasından elimin gözükeceği kadar incecik açacağız. Bakalım nasıl olacak? Hiç korkmayın, yırtılırsa da korkmayın. Bu börek her türlü çok lezzetli olacak. Kenardan hafifçe çekiyorum ve bırakıyorum. Şimdi diğer tarafından da biraz çekiyorum. Bunu her köşesine yapıyorum ve hafif açıyorum. Kenarlarında birazcık kalınlık kalıyor. Olabildiğince oraları da incecik şöyle parmağımla dokunarak açmaya çalışıyorum. Bunu örtü üzerinde yapmamızın kolaylığı da şu. İstediğiniz gibi döndürerek çok daha rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Bakın. Yani merdane kullanmadan herkes incecik hamur açabilir. Bu bunun kanıtıdır. Bu hamurla katmer yaparsanız da gerçekten efsane olur. İçine şöyle biraz kaymak, fıstıklar, hop yaptığın şerbeti verdin, mis. Neyse biz börek tarifimize devam edelim. Şimdi açtık, açabildiğimiz kadar. Gördüğünüz gibi zar gibi oldu. Tam ortadan ikiye bölüyorum. Hamur kendini çekmiyor, olduğu yerde kalıyor. Şimdi iç harcımızı buraya böyle bir şerit şeklinde koyuyorum. Börek dediğin içi bol olur. Yerken böyle içindeki bütün malzemelerin tadını alırsın. Şimdi sarma zamanı. Şurada kalan dış hamuru direkt harcın üzerine kapatıyorum. Şimdi rulo halinde sarıyoruz. Getiriyorum rulomu. Şimdi gül şeklinde sarıyorum. Şöyle iç kısmını koydum. Doluyorum. Kocaman ve incecik bir gül böreği hazır. Bunun içine bir de lor peyniri koyalım. Ben öyle de çok seviyorum. O yüzden size de göstermek istedim. Taze lor, bu şarküterilerde açık tarafta satılan böyle yumuşacık taze loru kullanıyorum. Ama beyaz peynir de çok yakışıyor. Ya da kaşar peyniri koyarak da yapabilirsiniz. Ekstra tat katmak için muhteşem bir uyum. Son aşamamız var. O da böyle hamurların arasına sürdüğümüz tereyağını, tabağa yayılmıştı biliyorsunuz. Onları aldım, birazcık ısıttım. Şimdi üzerlerine süreceğim. Bu böyle çıtır çıtır pişmesini sağlıyor. Tabii ki yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Hatta ben birkaç tanesinin üzerine ekstradan yumurta sarısı da süreceğim. Ama yumurta sarısı sürdüğünüzde tabii ki üzeri biraz daha yumuşak oluyor. Ama öyle de tercih edenler var tabii ki. 2 tanesini de üzerine yumurta sarısı sürelim. Bakalım onlar da nasıl çıkacak. Size aradaki farkı göstereyim. Şimdi üzerlerine çörek otu ve susam koyuyorum. Aslında bu yöntem biraz da böyle içeriklerinin ne olduğunu ayırt etmemizde de yarıyor. Piştikten sonra hepsi birbirine benziyor. Bu patatesliydi, bu kıymalıydı diye böyle farklı yaptığınızda çok daha rahat bir şekilde karıştırmadan servis edebiliyorsunuz. Buna da biraz mavi haşhaş koyalım. Üsttekilere de sadece susam koyacağım. Çeşit çeşit olsun. Evet, börekler hazır. Fırınımız da ısındı. 200 derece fanlı ayarda yaklaşık 30-40 dakika kadar pişecekler.
Sıcak sıcak fırından çıktılar şu anda. Stüdyoyu bir koku sardı. İnanılmaz. Herkesin yüzü gülüyor. Bir an önce yemek istiyorlar. Ben de fırında onlar pişerken şöyle bir naneli ayran yaptım. İçerisinde taze nane ve tuz var. Süzme yoğurtla hazırladım. Bu böreğin yanında inanılmaz gidecek. Şimdi ben size şu çıtırtı sesini bir göstermek istiyorum. Sonra servis tabağına alıp tadına bakacağız. Şimdi ayranlarımızı da şöyle dolduralım. Ben müsaadenizle çatal bıçak kullanmadan şöyle elimle tadına bakmak istiyorum. Önce bir bölelim. Oo. Şöyle gerçekten incecik açılmış bir hamur ve bol malzeme. Anne böreği gibi olmuş ama yani çok emek verilmiş, böyle sanki yufkaları böyle oklavalarla saatlerce açmışsınız kadar emek gösterilmiş güzel bir börek olmuş. Yani ben bundan 2 tane yerim, onu söyleyeyim. Yufkası, iç harcı, o iç harcının bol bol gelişi, havucun bile kattığı o enfes tat. Ben zaten bu tarifi sürekli yapıyorum, çok seviyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım kendi yorumumla yaptığım ıspanaklı gül böreğini beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğendiğinizi belli etmek için beğen tuşuna basmayı, aynı zamanda abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ayranımdan da içeyim. Müthiş ikili. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.